Herkese merhaba sevgili dostlarım. Umarım her şey yolundadır. Misyonum Sağlık ve Beslenme kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu hafta nedeni bilinmeyen erkek kısırlığını konuşacağız. İnfertilite ya da kısırlık aslında her iki çifti ilgilendiren, aynı zamanda her iki çiftinde ailelerini ve etrafını, dostlarını da ilgilendiren bir olaydır. Ayrıca bunların ilişkilerini ve duygu ve düşüncelerini, davranış modellerini de ilgilendirmektedir. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü insanlar sosyal varlıklardır. Çevreleriyle bir bütün oluştururlar. Sadece iki kişiyi bir arada alıp infertiliteyi ya da kısırlığı değerlendirmek doğru olmaz. Peki infertilite nedir? Çiftlerin ya da partnerlerin en az bir yıl süreyle korunmasız ilişki sürdürmelerine rağmen çocuk sahibi olamamaları ya da gebe kalamama haline biz kısırlık diyoruz. Çocuk sahibi olamayan çiftler bir yıl sonra doktora müracaat ettiklerinde yapılan fiziksel muayene, semen analizi, kan ve hormon testleri sonucunda yaklaşık %70-80 oranında neden ortaya konulabilmektedir. Bu da tersinden bakacak olursak bize şunu gösteriyor. Demek ki %20 ila 30 oranında nedeni bilinmeyen bir kısırlık, özellikle erkek kısırlığı ortaya çıkmaktadır. Aslında günümüz dünyasında bu kadar teknolojik gelişmelere rağmen nedeni bilinmeyen erkek kısırlığı olabilir mi diye bir soru aklımıza gelebilir. Hakikaten sinir bozucu bir durumdur. Nedeni bilinmeyen bir şey olabilir mi sizce? Aslında her şeyin bir nedeni vardır. Ama biz bugünkü koşullarda ve bugünkü teknolojik ilerlemelerle dahi bu nedeni tespit edemiyor olabiliriz. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var. Hastalıkların, özellikle kronik hastalıkların temelinde 3 tane mekanizmanın yattığını artık biliyoruz. Birinci mekanizma nitrik oksit eksikliği ve endotel disfonksiyonu. İkinci mekanizma antioksidan eksikliği ve oksidatif stres, serbest oksijen radikalleri. Üçüncü mekanizma ise inflamasyon. Bu tüm mekanizmaların bir araya gelmesi bizde kronik hastalıklara ve hastalıklara, bu hastalıkların özelinde de erkek kısırlığına neden olduğunu bilmekteyiz ve görmekteyiz. Az önce tanımladığım 3 mekanizmanın nedenlerine bakacak olursak bunların başında belki birinci sırada beslenme yetersizliği, beslenme eksikliği söz konusudur. İkincisi ise çevresel faktörler. Çevreden aldığımız radyoaktivite, elektromanyetik kirlilik, çevresel kirlilik, endüstrileşme, stres vesaire bu gibi nedenler söz konusu olabilir çevresel faktörler içinde. Beslenme eksikliğini tekrar değerlendirecek olursak gıdalarımızdaki besin değerlerinin oldukça düşmüş olduğunu bilmekteyiz. Gıdalardaki besin değerlerinin çok düşük olduğu 2002 yılında 1985 yılıyla karşılaştırmalı bir çalışma yapılmış ve İsviçre ile Almanya yapmış bu çalışmaları ve daha sonra da öyle bir sonuçlara ulaşmışlar ki tekrar bu çalışmayı yapma gereği dahi duymamışlar. Çünkü tablo gerçekten vahim. Nedeni bilinmeyen erkek kısırlığın asıl önemli sebeplerinden biri de bilgi eksikliği, cinsel eğitimden yoksunluktur. Bunlar da nedeni bilinmeyen erkek kısırlığına neden olabilirler. Genel bir perspektiften bakıldığında, yapılan çalışmalar ve yazılan makaleler değerlendirildiğinde nedeni bilinmeyen erkek kısırlığının bağışıklık, genetik, çevre, beslenme, sosyoekonomik durum ve bilgi eksikliğinden kaynaklandığı gözükmektedir. Biraz önce tanımladığım 3 mekanizmanın infertilitede ya da nedeni bilinmeyen erkek kısırlığında rol almaması mümkün değildir. Ben kişisel olarak nedeni bilinmeyen erkek kısırlığının kronik hastalıklar grubunda tanımlanmasını öneriyorum. Ve artık olaya da böyle bakıyorum. Eğer daha önce tanımladığım 3 mekanizmanın normal hale getirilmesi ve sistemlerimizin normal çalışması bu sayede mümkün olursa erkek kısırlığının ve nedeni bilinmeyen erkek kısırlığının düzeleceğini, iyileşeceğini düşünmekteyim. Şimdi biraz da nedeni belli olan erkek kısırlığına ilgili faktörlere bir göz atalım. Bu faktörlerin çoğu kişiler tarafından ya da hekimler tarafından
sorgulandığı takdirde biliniyor ve ortaya çıkarılabiliyor. Örnek olarak skrotal sıcaklık artışı özellikle varikoselli hastalarda, sıcakta çalışan kişilerde, radyoaktivite artışlarında, elektromanyetik dalgayla muhatap olan kişilerde ortaya çıkabilmektedir. Belki bunların sayısını artırmak da mümkün olabilir. İkinci önemli hadise östrojen maruziyeti. Erkekler östrojene aşırı derecede maruz kaldıklarında bu da nedeni bilinmeyen erkek kısırlığına yol açabilmektedir. Östrojen maruziyeti nasıl oluyor? Örneğin çevresel kirleticiler, hormonla beslenen hayvanlar, hormonal gıdalar nedeniyle erkekler östrojeni vücutlarına fazladan alabilmektedirler. Diğer faktörler ağır metaller, elektromanyetik kirlilik ve radyasyon, sigara, alkol ve şişmanlık, enfeksiyonlar, aşırı kafein tüketilmesi ve stres, uyku bozuklukları, endüstriyel kirleticiler ve çevre kirleticileri ve kimyasal maddeler. Bunların sayısı oldukça çoğaltılabilir ama bazı faktörler bu şekilde sıralandırılabilir. Şimdi de kısırlık mekanizmaları ve bunlara neden olan çevresel kirleticiler hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Bunları ekranda topluca olarak görebilirsiniz. Hormon seviyelerinde düşme, düzensiz sperm şekilleri, düzensiz sperm genetik yapısı, spermde kimyasal birikimler, sperm hacminin azaltılması ve düşük sperm sayısı gibi birçok mekanizma söz konusudur nedeni bilinmeyen erkek infertilitesinde. Bunların çevresel faktörler nedeniyle ortaya çıkabileceği ekrandaki tabloda gözükmektedir. İnfertilitede hormonlar oldukça önemlidir. Az önce saydığımız faktörlerden bir kısmı erkeklik hormonunu da etkilemektedir. Erkeklik hormonu etkilendiğinde doğal olarak bilmeliyiz ki erkek kısırlığı da ortaya çıkacaktır. Bunlara birer örnek verelim. Madende ve sıcak ortamda çalışan kişiler, iyonlayıcı radyasyonun bulunduğu ortamlarda çalışan kişiler, belirli spor yapan kişiler, hastalıklar nedeniyle farklı ilaçlar kullanan ve farklı hastalıklara sahip olan kişiler, tarım ilaçları kullanan, üretiminde ve tüketiminde yer alan kişiler ve hava kirliliğinin son derece yüksek olduğu bazı illerde veya ülkelerde yaşayan kişiler gibi örnekler verilebilir. Bunlar da erkeklik hormonunu etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Şimdi yapılan çalışmalar sonucunda sizlere bir tablo sunacağım. Bu tablo değerlendirildiğinde infertiliteye en fazla neden olan faktörleri yukarıdan aşağıya doğru bu tabloda görmektesiniz. Bu tabloya baktığımızda birinci sırada %30 oranında açıklanamayan yani izah edilemeyen erkek kısırlığı yer almaktadır. İkinci sırada varikosel gelmektedir. Üçüncü sırada ise kanalların tıkanıklığı söz konusudur. Bu demektir ki açıklanamayan infertiliteyi en sık görmekteyiz. Tıp literatüründe en sık erkek kısırlığı ile ilgili yapılan çalışmalar oksidatif stres ve antioksidanlar üzerinedir. Diğer mekanizmalarla ilgili çalışmalar daha az bulunmaktadır. Bu çalışmalarda kısırlığı olan erkeklerin ortalama %55'inde semenlerinde serbest radikaller aşırı derecede bulunmaktadır. Oksidatif stres ve serbest radikallerle ilgili daha önceki yaptığımız videoları izleyebilirsiniz. İnfertil erkeklerle infertil olmayan erkeklerin semenleri karşılaştırıldığında serbest radikal oranları sağlıklı erkeklerde minimum düzeyde olduğu gösterilmiştir. Ama kısır olan erkeklerde yüksek düzeylerde olduğunu görmekteyiz. Bir de işin diğer tarafından bakalım. Sağlıklı bireyler ve erkek infertilitesi olan kişiler arasında semende antioksidan düzeylerine bakılmış ve karşılaştırılmış. Diyetlerinde yeterli düzeyde antioksidan alanlar ve diyetlerinde yetersiz ya da daha düşük düzeyde antioksidan alanlar arasında yapılan çalışmalarda sperm kalitesi antioksidan düzeyi yüksek olanlarda daha iyi gözlenmiştir. Spermin kalitesi ve sayısının arttığı ortaya konmuştur. Ve benzer çalışmalarda infertil hastaların semenlerinde yüksek düzeyde oksijen radikallerin olduğu gösterilmiş ve aynı kişilerde antioksidan düzeylerinin de azaldığı ortaya konmuştur. Bu nedenden dolayı yazılan makaleler gözden geçirildiğinde en önemli mekanizmanın nedeni bilinmeyen erkek infertilitesinde ya da erkek infertilitesinde antioksidanlarla ilgili olduğu
gösterilmiştir. Ancak az önce sizlere tanımladığım diğer mekanizmalar yani endotel disfonksiyonu ve nitrik oksit eksikliği ile inflamasyonun da erkek infertilitesinde rol alabileceği de bazı çalışmalarla gösterilmiştir. Aslında bu 3 temel mekanizmanın bozulması erkek infertilitesine ve nedeni bilinmeyen erkek infertilitesine neden olmaktadır. Evet sevgili dostlarım, yeni evlenen çiftlere, nedeni bilinmeyen erkek kısırlığı olan çiftlere ya da nedeni bilinen infertil çiftlere bazı önerilerimiz olacak. Aslında bu önerilerimiz yaşamsal faktörleri de içeriyor. Yani herkesin uyabileceği öneriler. Bu önerileri normalde tüm insanların dikkate alması zaten gerekiyor. Ama özellikle infertil erkeklerin daha çok dikkat etmesi gerekmekte. Trans yağlardan kaçının sevgili dostlar. Daha az rafineri şeker ve daha az konserve yiyecekler tüketin. Daha fazla lifli gıdalar içeren gıda maddeleri alın. Sigara kullanmayın ve alkolü mümkün olduğunca bırakın veya azaltın. Aktif egzersiz yapın ama aşırı egzersizden ve aşırı spordan kaçının. Stres yönetimini öğrenin. Çünkü bu hastalıkta stres önemli faktörlerden biri. İlişkileri bozabilir, duyguları bozabilir ve davranış değişikliklerine yol açabilir. Bu nedenden dolayı stresi azaltmak için stres yönetimini öğrenmek gerekiyor. Aşırı sıcak ortamlardan mutlaka kaçının. Keyif alıcı maddeleri ve ilaçları kullanmayın. Kimyasal maddelerden mümkün olduğunca uzaklaşın. Soya ve soya mamullerini azaltın ve en önemlisi de doğru zamanlardaki birliktelik sayınızı artırın ve güvenli bir şekilde birlikte olun. Şimdi de özellikle gebeliği artırmak için ya da erkek infertilitesine çözüm olabilecek bazı gıda maddeleri önermek istiyorum sizlere. Bu önerdiğim gıda maddelerini her iki partner de alabilir, kullanabilir, bir mahsuru yok. Yumurta, dark çikolata, özellikle %70-80 kakao içeren dark çikolata, somon ve ceviz, avokado, domates, sarımsak ve nar, özellikle nar suyu, istiridye, kuşkonmaz, karaciğer ve ayçiçeği. Bu gıda maddelerini de hayatınıza katabilirseniz sizler için olumlu sonuçlar verebilir. Evet sevgili dostlarım, bu videomda size nedeni bilinmeyen erkek kısırlığı ile ilgili kısa bilgiler vermek istedim. Daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz benim yazdığım kitabımı okuyabilirsiniz. Burada daha detaylı bilgiler bulunmaktadır. Evet sevgili dostlar, bu hafta da bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni videolarımla sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.